Herkese merhaba. Bugün bizim ailemizin tarihinde önemli bir gün. 17 Ocak 2025. Niye önemli derseniz biliyorsunuz ki yaklaşık 2 sene önce bir Skoda Karoq almıştık. Sportline almıştık ve bu otomobilden de çok memnunduk. Bugün işte o otomobilin değiştirme vakti geldi. Bu arada değiştirme vakti derken beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten Karoq'umuzu satmıştık bir süre önce. Niçin sattığımız konusunda ise cevapları zaten içeride alacağız. Yeni bir otomobil aldık. Onu bekliyorduk. Otomobilimiz nihayet gelmiş. Bugün teslim alacağız. Teslim almak için de Çekmeköy'deki Skoda Kayadibine geldik. Burası dijital bir showroom. İsterseniz içeri şöyle bir göstereyim. Sonra da otomobilimizin teslim alma aşamalarını tek tek çekelim. Hadi bakalım. Kayadibi dijital bir showroom, yeni nesil showroom. Bakın zaten logo bizim otomobilimizi aldığımız zaman da değişmişti. Ondan da biraz bahsetmiştik. Burada da bayağı bir yenilikler var ama önce biz otomobilimizi alalım. Sonrasında zaten beklerken burayı da kısaca bir anlatırız. Kayadibi'nin en alt katında PDA alanındayız. Hem burada otomobillerin o stickerları çıkarılıyor hem de yıkaması yapılıyor. Yani otomobil teslimata hazırlanıyor. Bu arada bizim otomobilimiz, onu göstereyim. Normal şartlarda müşteriler bu prosedürü pek uygulamıyorlar. Ama isterlerse neden olmasın, önceden belirtirlerse. Şimdi bizim çok sevdiğimiz bir şey. Cici, ailemizin yeni üyesi. Bunları sökeceğiz tek tek. Ama bunu ASMR olarak devam edelim. Ne diyorsunuz? Bu ses çünkü büyüleyici, rahatlatıcı, rehabilite edici. Söküyorum gençler. Nereden devam? Buradan devam. Çok rahat. Otomobilin bu şekilde hatları var. Onların çizilebilecek her yerini bu şekilde kaplıyorlar ki bir zarar gelmesin diye. Tavanı sona bırakalım. Bundan sonra ailece bayağı vakit geçirecek bir otomobilin bu şekilde soymak acayip zevkli. Sportline'ın da bu siyahları hoş geldin Kodyak. Cam tavanımız da ortaya çıksın.
Tavan zormuş ya. Kocaman tabii araba. Oh, mis cam tavan. En büyük parçayı da hallettik. Bunları sonra atarız tabii. Ne kaldı? Buralar kaldı. Vallahi şu işi yapmak için bile birkaç gün böyle serviste çalışabiliriz. Ve karşınızda çırılçıplak kod yağımız. Galiba tamam. Başka bir yer kaldı mı Doğanay? İşte bir şey kalmadı ama içler var abi. Şimdi yıkamaya gidecek ya. Sonrasında işleri hallederiz. Araya bir es koyalım. Hadi yıkamaya. Aracımız teslimata hazırlanırken, yani aşağıda yıkanırken biz de gelin bir showroom'u gezelim. Demiştik ya, burası dijital showroom. Bakın gep geniş bir alan var burada. Bir sürü otomobil var. Neredeyse bütün modeller var ve her modelin başında bir ekran artık yer alıyor. Dijital bir ekran. Dokunmatik bir tablet olarak bunu düşünebilirsiniz. Mesela bizim otomobilin aynısı burada da var. Hemen basıyorsunuz. Touch to Start diyor. Buradan otomobilin görsellerini tek tek görebiliyorsunuz. Onun yanında kişiselleştirebiliyorsunuz. Atıyorum motor dediğiniz zaman motora bakıyorsunuz. İlave donanım buradan ekleyebiliyorsunuz. Başlangıç seviyesi donanımını ve bu otomobilin birebir konfigürasyonuyla fiyatını da burada görebiliyorsunuz. Hatta bunu burada değil, burada büyük ekranda, dijital panoda da görebiliyorsunuz. Hadi gelin birlikte bakalım. Bakın arkada bizim otomobilimiz zaten. Buradan bu şekilde iPad üzerinden otomobilin çeşitli açılardan bakabiliyorsunuz. Renk değiştirebiliyorsunuz. Bu arada renk konusunda bayağı bir gittim geldim ama bizim Karaoğlan rengi çok güzeldi. Dolayısıyla hem Sportline donanım hem de aynı renk olması için biraz bekledim. Sonunda geldi dediğimiz gibi. Ama bakın mavisi, kırmızısı, hatta şu renk de çok güzel değil mi? Bu arada bu üstündekiler 19 jant. Mesela hemen jantlarını değiştirelim. Hop, bizim jantlar geldi. Nasıl? Tabii o kapaklar değişecek bir sonraki videoda. Birer kahve daha içer miyiz Doğanay? Ben bir Amerikanı alırım abi. Tamam. Türkiye'nin her yerinde Skoda showroomlarında bir kahve makinesi olacak. Güzel bir bekleme salonu olacak. Hatta şu kahvemizi alalım. Ne içersin? Americano. Bunun yanında bütün Skoda showroomlarında böyle de bir aksesuar bölümü yer alıyor bekleme salonunun yanında. Ve Skoda bu konuda, aksesuar konusunda bayağı iyi biliyorsunuz. Daha önceki servis videomuzdan da görmüşsünüzdür. Bakın burada bisikletine kadar her şey mevcut. Hatta biz bunu kullanıyoruz. Şimdi yeni otomobilinize de bir şey buradan bakalım mı? Ya da kendimize mi bakalım? Şu bere güzelmiş. Bak. Hem de Skoda Motorsport. Severiz. Arabamız gelmiş galiba. Hadi gidip alalım.
Kodyağımızın yıkaması bitti. Teslim alanına geldi. Biz de teslim alanına geçiyoruz ama plakayı ben takacağım. Bu arada yine FNAS 6500. Plakamız yine özel. Nereden aldık? Plakam özel. Teşekkür ederim Uğur. Plakayı da artık kendimiz takalım değil mi? İlk başta bunu mu? Şu biraz daha yukarı çıkacak. Yakıştı be. Vallahi yakışıklı. Bu renk de buna yakışmış. Biliyorsunuz daha önceden zaten videom vardı. Orada biraz daha farklı modelini kullanmıştım. Orada da aslında biraz böyle alıcı gözüyle bakmıştım. Yani otomobili ilk kez daha kamuflajlı halde bile gördüğüm zaman, kullandığım zaman dedim bu bizim otomobilimiz. Kocaman bir bagajı var. Arka koltukları nefis. O nedenden dolayı da bunda gözüm vardı. Bence en güzel renkte, en güzel kombinasyondaki otomobili almış olduk. Tabii ufak tefek yapacaklarımız var. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle şu jantları gördüğünüz zaman zaten ne yapacağımı aşağı yukarı tahmin etmişsinizdir. Aksesuarlarımızı hemen takalım. Bakın yine onlarla ilgili daha önce Karok'ta biliyorsunuz şunları satın almıştım. Bir de burada bijon kapakları var. Onları da satın almıştım. Kapağı çıkartınca, o plastik koruma kapağını çıkartınca şimdi onu yanında veriyorlar. Bu yine Skoda Türkiye'nin çok güzel bir jesti bence. Herkese veriyorlar bunu. Onun yanında kış olduğu için ben kauçuk paspasları takmayı tercih ettim. Karok'ta şemsiyemiz vardı ama şemsiye yerimiz yoktu. Şimdi artık şemsiye yerimiz var. Onu da yerine yerleştireceğiz. Ama öncesinde şu buz kazıyıcımızı da yine bak ne güzel değil mi? Yerine yerleştirelim. İşte Skoda'yı Skoda yapan en önemli öğelerden biri. Şunu da yerine koyalım. Bunun da önceden galiba şu şeyi yoktu. Güzel olmuş. Hop. Vay be, koltuklar nefis. Bizim Karok'ta deri koltuklar vardı Sportline olmasına rağmen. Bunun koltukları baya böyle yarış koltuğu gibi. Çok güzel. Diyeceksiniz ki şimdi tek başına otomobili aldın, çıktın gidiyorsun. Tabii ki normalde bu işler böyle yürümüyor. Yanınızda mutlaka bir satış danışmanı oluyor. Otomobili size anlatıyor ama zaten ben bu otomobili 4 kere kullandım ve burada da testi aldım. Herhalde otomobili gayet iyi biliyorumdur. Bana da biraz jest yapsınlar artık değil mi? Hadi bakalım alalım çıkalım. Ve hayatımızın, ailemizin yeni üyesi hoş geldin. Ailemizin yeni üyesini diğerleriyle buluşturmaya götürüyoruz. Efe ile Naz bu işe bayılacak. Tabii ki Esra da bayılacak. Şimdi Karok'tan buna geçişte ne avantajlarımız oldu? Kısaca ondan bahsedeyim. Bir kere otomobilin boyu yaklaşık 30 santim daha uzun. Dolayısıyla çok büyük bir iç hacmimiz de var. Ve tabii ki bagajımız var. Bu otomobilin bagajı piyasadaki birçok otomobilden büyük. 910 litre. Dev gibi. Ve tabii ki arka koltuklar da bayağı bir payını almış bu büyüklükten. Özellikle Naz ve Efe bu işe bayılacak. Çünkü biliyorsunuz biz çok şehirler arası yol yapıyoruz. Hem tatillerimiz çok hem de çocukların turnuvaları oluyor başka illerde. Arkada artık çok daha rahat yolculuk edecekler. Artı koltuk ısıtmaları var. Artı 3. bölge klimaları var. Bu otomobilde Kanton müzik sistemi var. O da büyük bir avantaj. Head-up display'imiz var. Tabii ki multimedyamız çok daha gelişmiş. 13 inç ekranımız var. Karok'taki ADAS'lar yani aktif ve pasif güvenlik sistemleri biraz daha kısıtlıydı. Bu otomobilde hepsi var. Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, ön çapraz uyarı sistemi, arka çapraz uyarı sistemi vesaire vesaire. Yani bu otomobille kaza yapmak da imkansız diyebiliriz. Ama her şeyden öte bu otomobile özel bir sipariş geçtim ben. DCC var. Yani adaptif süspansiyon var. Adaptif şasi var. Bu sayede otomobil gerektiği zaman çok konforlu olabiliyor. Gerektiği zaman da oldukça sportif olabiliyor. Bence bu otomobile bu özellik gerekli ve çok yakışıyor. Otomobili bir süre kullandıktan sonra otomobille ilgili neden Kodiaq aldım videosu çekeriz. Uzun dönem kullanımda bakalım Kodiaq'ta neler yaşamışız. Ne kadar mantıklı, ne kadar avantajlı. Ama ondan önce yani bu videodan sonra kişiselleştirme videosu gelecek. Tıpkı Karok'ta olduğu gibi. Otomobile yapacağımız ufak tefek şeyler var. O zaman beklemede kalın. Sizlerin de güzel dileklerini buradan duyuyor gibiyim. Onun için de ayrıca
ailem adına çok teşekkür ederim. Yine bir yorumunuz olursa aşağı bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyorum. Eğer abone değilseniz de özellikle abone olup çan simgesine tıklarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşçakalın. Artık bana bir karokçu değil, kodyakçı diyebilirsiniz. Bakalım otomobile neler yapacağım. Görüşürüz.